Çözüme geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Eğer bu soruyla yeterince uğraşmadıysanız veya soruyu da bilmiyorsanız lütfen bu soruya uğraşarak tekrar geri gelin. Bu sorunun 2 tane çözümü var. Önce uzun çözümü yapacağız. Adım adım çözmeye kalkarsak şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. İlk karşılaşmaya kadar gerçekleşenlere bir bakalım. Sineğin hızı saatte 15 km, bisikletlerimizin hızları ise saatte 10 km. Kim daha hızlıysa o kadar fazla yol alacaktır. Dolayısıyla hızı 15 olan 3x kadar yol alıyorsa hızı 10 olan tabii ki 2x kadar yol alır. 3x ile 2x'in toplamı 5x, yani aradaki mesafe eşittir 20 kilometreye. Buradan x'i 4, 3x'i de 12 olarak buluruz. Yani sinek aslında ilk etapta 12 kilometre ilerlemiştir. Buradan şu yoruma da ulaşırız. Sinek ikinci bisikletliye olan aradaki mesafenin, yani 20 kilometrenin aslında 5'te 3'ünü kat etmiştir. Yani arada ne kadar mesafe varsa sürekli 5'te 3'ünü kat edecektir. İkinci bisikletle karşılaştıktan sonra tekrar birinciye dönerken aradaki mesafe aslında 4 kilometredir. 4 kilometrenin de 5'te 3'ü 12 bölü 5 kilometre yapar. Sinek önce 12 kilometre ilerledi, sonra 12 bölü 5. Bu böyle devam eder. Sürekli bir önceki aldığı mesafenin 5'te 1'i kadar yol alacaktır. Yani 12, 12 bölü 5, 12 bölü 25 şeklinde sonsuza giden bir geometrik serimiz var. Bizim yapmamız gereken 12, 12 bölü 5, 12 bölü 25 ve bu şekilde devam eden seriyi toplamak. Bu ifadeye matematiksel olarak biz geometrik seri diyoruz. Geometrik serinin formülü r sayısı 0 ile 1 arasındayken 1 artı r artı r kare artı r küp artı sonsuza kadar yolculuğumuz devam ederse 1 bölü 1 eksi r'dir. Dolayısıyla toplamayı istediğimiz bu ifadede hemen bu formülü uygularsak 12 parantezinde 1 artı 1 bölü 5, 1 bölü 25 ifadesi var. R'nin 1 bölü 5 olduğu gözüküyor. Dolayısıyla formülü uygularsak hemen sineğimizin aldığı yolun 15 kilometre olduğunu buluruz. Tabii ki formülü kullanmamız gerekti. Şu anki lise müfredatında bu formülümüz yok. Şimdi gelelim zarif çözüme. Zarif çözüm bakış açımızı değiştirmekle ilgili. Biz olaya sineğin gözünden bakarsak sonsuz toplama gitmiş oluyoruz. Seri formülüyle bu işi çözdük belki ama eğer bakış açımızı değiştirirsek bu çözüm oldukça kolay hale gelecektir. Sineğin gözünden bakmak yerine bisikletlilerin gözünden bakarsak çok kolay bir çözüm var. Aslında sinek, bisikletliler karşılaşana kadar uçmaktadır. Dolayısıyla bisikletliler ne zaman karşılaşır sorusu aslında olayı bitirecektir. Aradaki mesafe 20 kilometre, bisikletlerin hızları da 10 olduğu için hızları toplanır ve 1 saat sonra aslında bu karşılaşmanın gerçekleşeceği görülür. Haliyle soru şu: sinek 1 saatte ne kadar yol alır? Hızı kadar yol alacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız 15 kilometre. Bu soru 20. yüzyılın en büyük dehalarından olan John van Neumann ile ilişkilendirilir. Bu soru ona sorulduğunda Van Neumann birkaç saniye düşündükten sonra hemen cevabı bulur. 15 kilometre olarak cevabı söyler. Soruyu soran kişi inanılmaz. Çoğu kişi burada seri toplamaya çalışır. Siz kısa yolu gördünüz der. Van Neumann'ın cevabı efsanedir. Hangi kısa yol? Ben sadece seri topladım der. Kendisi çok zeki olduğu için bu seri işlemini zihinden çok hızlı bir şekilde yapmıştır aslında. Bakış açısının sorunun çözümünü ne derece etkilediğini göstermeye çalıştım. Bazen en karmaşık görünen problemlerin çözümü doğru yere odaklanmaktan geçer. Bir sonraki problemde görüşmek üzere, hoşça kalın.